Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle eee, hastayım bu arada sesimin kusuruna bakmayın arkadaşlar. En Kudretli İmparatorluk ikinci günü eğitim olan. Ben de eğitime katılacağım. Şöyle bugün 100 gün harcayacağız arkadaşlar. Belki 130 gün de harcayabiliriz. Ortaktan harcamayacağım. Bunun tamamını bitirebilirim. 131 gün eğitim hızlandırma yapacağım. Ama tabii ki hani daha öncelerinde çok fazla hız kullanmışlığım var. Sizlerin de vardır. Videomuzun ana içeriği bundan ziyade biraz sohbet, biraz da son durumları paylaşmak. Aman aman aman. Burada şeyleri göstermeyelim. 11 ile kapışacağımız. Optimizasyon gelmiş. Bu arada hasta olduğum için Pioneer Server'ı test etme şansım olmadı hala. Gün devam ediyor muydu, bugün müydü son hatırlayamıyorum. Maillerime bakmam lazım. Ama test etme şansım olmadı. Gerçekten her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Ee, Tatildeydim, salgın varmış. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Şunları da alayım. Kaynak çekiyorum buradan ağırlıklı. Artık bazen bu parıldayan mağazadaki parayı tam yapamayabiliyorum. Olmayabiliyor. Aktifliğim biraz daha düştü. Tatildi, sağlıktı derken biraz daha azaldı tabii ister istemez. Şuradan şunları da eritelim. Buradan da sırf beceri parşömeni alıyorum. Bakın 11 tane almışım. Şu an etkinlik var biliyorsunuz. Arkadaşlar bugün geldi. Bu da piramidin gizemi. Burada görevleri tamamlayıp Kleopatra madalyası alıyorsunuz. Ama tabii ki belli bir hak var. Bu hakkın üstünde 20 fazla size ödül vermiyor. 20 kere yapabiliyorsunuz gün içinde ve bu ödüllerden, istirahatten bunlar, güneş rahibini keserseniz de bunlar geliyor. Yani güneş rahibi daha değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda Sakarya de bu şekilde bakın. Güneş rahibinde bir tane hakkım var. 5'te 4. Güneş rahibi bulan daha az. Bakın bunların hepsi güneş rahibi değil yani yok. İstirahat muhafızı. Anubis görünümlü. Şöyle. Benim de hepsi toplamada şunla en azından 3-5 kabile keseyim. Evet, buff'ımız geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktik ustasını verdi arkadaşlar bana. Şimdi eğitim hızlarımızı kullanalım. %20 eğitim hızım var. Artı %2 de üçüncülükten abanacağız. Toplam şu an asker sayısına da bakalım. 126 bin aklımızda tutalım. Önemli olan o. En çok kullandıklarımızdan süvari ile başlayalım. Elimde birkaç tane T1 vardı. Onları önce terfi ettireceğim.
30'da bunu bırakıp bir mızrağa geçeceğim. Çünkü mızrakta T1 çok fazlaydı. 40-50K T1 var arkadaşlar burada. Bir gün 17 saat sürüyor gördüğünüz gibi. Bunun sorusu çok geliyor. Çok çok eski videolarda anlatmıştım. Gün içinde aktifseniz T1 basın arkadaşlar. Hani T1 mi yapmak daha T1'den terfi ettirmek mi daha mantıklı? T7 direkt basmak mı daha mantıklı? Terfi daha mantıklı. Bakın 3010 asker basıyorsunuz. Burada 3260 asker basıyorsunuz. Zaten belli bir seviyeden sonra siz burada 3010 askeri bir gün 17 saatte basıyorsunuz. O yüzden aktifken T1 basın gün içinde. Sonrasında onları etkinliklerde T7'ye çevirirsiniz. Ya da işte yatacağınız zaman basarsınız tekrardan. Çünkü zaten sizin görkemli de günlük basmanız gereken 10K asker hedefi var. Görkemliyi de şimdi son durumu gösteririm. Bunu şöyle yapayım. Şunları da şunu alacağım. Evet. En kudretli imparatorlukta bu aşamada yaklaşık 1 milyar öndeyiz. Toplam puanda da 100 milyondan biraz fazla öndeyiz. Ama tabii ki daha herkes basmadı. Şöyle göstereyim bugünü. Kim ne yapmış? Froiki 566 milyon puan yapmış. God King 460. Kanuni 355. Snip Farm. Bakın hep bizde ilk 5. İlk 5 full 26'ya ait. Hatta şöyle ilk 10'a baktığınızda 3 tane rakip var. Geri kalan 26 diyebiliriz. İttifak olarak da bu şekilde şu anki durum ama dediğim gibi daha bizden basmayan çok kişi var. Basacaklar. Bakın güncelleme ile beraber ittifaka yeni alan gelmiş durumda. Bu yoktu normalde. Çok pardon, hapşıracağım. Evet. Üstünlük seferberliği diye hasarı azaltıyor. Daha öncelerinde zaten yeni gelen avantajlardan, becerilerden bahsetmiştim. Şurada görüyorsunuz. Buraları geliştiriyor. Yani oyunda bir şeyleri sürekli aslında arka planda yapmakta zorunda. Yoksa demode olur ve hayatımızdan silinip gider. Bir şeyleri sürekli geliştiriyorlar onlar da. Hızımıza da bakalım kaç gün harcadık. Bu sandıklardan çıkıyor işte arkadaşlar o eee, bahsettiğimiz. Ya istirahat muhafızı ya da güneş rahibi çağırmak için şans var. Yani kabile kestikçe kazanıyorsunuz. Bazıları bilmiyor, bunu da soruyorlardı. Yanıtlamış olayım.
Her ay kaçırılmaması gereken alan, fiyat performansının en üst dorukta olduğu paket. Bir yandan her şeyin üstünden böyle geçiyorum. Tekrar yani hiç izlememiş, ilk kez izleyenler olabiliyor. Onlar için geçiyorum arkadaşlar. 94 gün 16 saatimiz var daha. Bu arada aklımdayken çünkü hep unutuyorum. Erdem mağazasında bir alayım. Şunu da bir güncellemediler. Yani fil savaşını kazandık bu arada arkadaşlar. Filden kaynaklı 2 milyon erdem vardı bende. Fakat biliyorsunuz pazartesi itibariyle erdemler sıfırlanıyor. 300K'ya düşüyor. Yazık oluyor, çöp oluyor. Bakın koca hafta şimdi savaş yok. Yine hafta sonu pazar günü savaş. Yine erdem son gün birikecek. Ve biz sadece 2 sayfasını, 3 sayfasını kullanabileceğiz. Yani olmaması gereken bir şey. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Ha, Güneş Rahibi açmış biri. Hemen katılalım. Güneş Rahibini bulmak zor. Ve asker basmaya devam edelim. Nerede kaldık? Mızraklı bastık. Süvari bastık. Şu okçulara da bir bakayım. T1 varsa içinde birazcık onları da eriteyim. Çünkü bazen okçuda kullanıyorum. Kılıçlı hiç kullanmıyorum ben ama şöyle bir bakacağım sadece terfi ettirmekten kaynaklı ama hiç basmam da T1 kılıçta. Uğraşmak istemiyorum. Ama şöyle toplamaya falan kullandığım için hani bir ağzına bir kaşık bal çalalım şunu da 180K yapalım. Toplamada da çünkü fil etkinliği olsun, şey olsun, çok fazla kayıp veriyorsunuz. İster istemez toplamada 7/24 başında durup anında askeri çekemiyorsunuz. Adam da gelip kesiyor. Doğal olarak kayıp oluyor. O yüzden onları da çok hafif basmak gerekiyor. Bunu 350K yapacağım arkadaşlar. Mızrağı 400K, bunu 370'e çıkartmayı düşünüyorum şu anda. Yeterli şey var mı? Var gibi valla. Bunu 370. %22 buff'la bu halde bu arada arkadaşlar bakın. Ha, gidip şehirden de alabilirdim bir de ekstradan 2,5 da. Bir de onunla uğraşmak istemedim. 2,5'un da peşine düşemeyeceğim. Bunu da 400K yapacağım. Ana ordum çünkü en fazla bu olmasını istiyorum. En çok bunu kullanıyorum. Hatta 400'de geçireceğim bunu da. Bütün hızı buna harcayacağım şu anda. 450K'yı göreceğiz gibi. Evet, 4, 3, 1, bitti.
466K. 126K vardı. 311K. Yani ne bastık? Yaklaşık 200K asker basmış olduk arkadaşlar. 130 günle yaklaşık 200 gün basabildik. Ve bu kadar buff'la. Şöyle bakalım. Puan farkı da 100 milyon tarzdaydı. Bayağı açıldı. 220 milyon farka çıktı. Şöyle sıralamada 21'mişim. 119 milyon puan yapmışız. Ortak hızları kullanmayacağım bu aşamada. Ama ilk 20 miydi ödül şeyi? Evet bakın 20 ile 21 arasında 1K'lık bir fark var. Şöyle bakalım hemen. Ee, Bir 15 gün götüreyim bundan ya. 15 gün götüreyim. Süvariye biraz daha ağırlık vereyim. Süvariler daha çok ölüyor. 400K yapıp bırakacağım. 15 günden biraz fazla yedik ama olsun. 341K oldu. 1 milyon 341K. 245 gündü. Evet, bir günle biraz aşmış olduk. Bir şey olmaz ondan da. Puana bakalım. 18. sıraya geldik arkadaşlar. 134 milyon. Yani ben toplamda 150 gün harcadım. 134 milyon puan yaptım 150 günde. Düz hesap 260 milyon. Şurası 300 gün harcamış. Bu arkadaşımız Kanuni 300 günden de fazla. Yaklaşık 400 gün harcamış. Burada bir 500 güne var. Çünkü 110 milyonluk bir fark var. 105 milyonluk fark var. 500 gün harcamış. Burada da bir 600 gün harcama var. 600 günlük harcamamış. O zaman bir ara Stesse burada milyar puan yapmıştı. Yani şöyle kafamdan düşününce 1500 gün falan harcamış ya. 1500 gün sadece hız harcamış. Nasıl bir kaynak, nasıl bir sınır bilmiyorum. İttifakta ikinciliğe oturmuş durumdayız şu anda. Güzel. Bu aşamada iyi. Amacımız arkadaşlar 11'di bu arada göstereyim size nasıl bir krallık olduğunu. Amacımız aşamayı kazanıp saldırmak. 11. krallık. Görkemli de şu an ikinci sırada. En güçlüler mi? Değiller. En güçlü bence bizim çantamızdaki 17. krallık. Ama bunlar da aktif. 167, 161, 127, 117, 111, 110, 100. Yani bu şekilde gidiyor işte. Orta siklet çok adamları var ama yani baktığımızda kağıt üstünde ben bizi daha güçlü görüyorum. Ama erdemlere baktığınızda bakın ilk altısı 50 milyon erdemin üstünde. 50 milyon erdemin üstünde. Savaşçılar yani hani boş bir krallık değil. Şöyle baktığımızda da herhalde öylesine koymuş. Böyle bir komp olmaz ya. Bir de kılıç olarak yani. Süleyman'da kılıç özelliği, sende yok da kılıç özelliği yok arkadaşlar.
O yüzden olmaz hiçbir şekilde. İttifak olarak da şöyle göstereyim. İki tane, hatta yani üç tane, yani dördüncü de var da hadi bunu çok saymayalım. Ama şu üçlü kağıt üstünde, ittifaklarda da bizden üstünler. Hani size söylediğim orta siklet çok fazla adamları var dediğimde bu. Kraken böyle 300 milyon yok belki bizdeki gibi. Ama zaten hani bizde de bir tane Kraken var. Onu da diğer videolardan biliyorsunuz. Bu tarz adamlar işte Kanuni olsun, God King olsun 100 küsür milyonlarda. Ama daha çok iş yapıyorlar. O yüzden hani bu kısım artık belli bir noktadan sonra sizi yanıltmasın. İttifak olarak baktığınızda da kağıt üstünde onlar daha üstün görünüyor. Bakın 8,5, 7, 4, 8. Bizimkine bakalım. 8,5, 7 ve 4, 8'de. 9, 7, 2, 9. Hadi buna da 3 diyelim. Onlar da 8,5, 7 aynı. Burada 400 milyon ama bu üçüncü ekipleri de var yani hani 5 milyara yakın gücü olan var. Dördüncü ekipleri bizim üçüncü ekip kadar. İttifak üstünde de onlar daha üstün görünüyor. Aktif sayısı yani daha fazla. İttifakları daha dolu. Güçlüleri daha fazla. Ama şöyle bizim hesaplara bakınca da hani şeye baktığınızda da 100 milyon üzeri hesaba baktığınızda da onlarda 7 tane. Bizde hani 6 tane. Bunu da 7'den sayarsak 7 diyebiliriz ama böyle yakın görünüyoruz. Froike tabii ki çok farklı boyutta. Kanuni 192, 200'e yaklaştı. Gatking 170, Carnegie 141. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Erdemlere bakacak olursak bizim ilk 3 yani Erdem'i şov durumda 100 milyon üstünde ama bakın ondan sonra yok. Ama o adamların hepsi düzenli 50 milyon üstündeydi. Bizde çok fark var. Mesela 101 milyonluk adamın Erdem'i. İşte 100 kaçtı Eamon? 107 milyonluk adamın Erdem'i bakın burada. Yani burada 100 milyon üzeri görünmesine çok da aldanmamak lazım. Savaşta ne yaptığı önemli. Erdem'e bakınca çok da bir şey yapmadığı görünüyor aslında. God King mesela elinden geleni yaptığını göstermiş. Froiki zaten o hesaba bu Erdem çok normal geliyor artık 300 milyonlardaki kaleler çığır açmış. Yükseltecek bir şey kalmamış neredeyse. Erdemler bu şekilde arkadaşlar. Ganu da bayağı yükseltmiş Erdem'i. 32 milyona gelmiş. Kaliste gücü çok yok. Erdem'i kadar güç var neredeyse. Evet arkadaşlar. Bu şekildeydi. Askerimizi de bastık. Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı? Aklıma gelen. Etkinlikleri ihmal etmeyin gelişmek istiyorsanız. Ha, bu arada eee, bazı arkadaşlarım da soruyor hani dostlarım. Onlar da farklı krallıklar olaraktan. İşte hatta sıralamayı da açayım mesela. Ya diyorlar nasıl daha hızlı yükseliriz? Arkadaşlar Şafak ve Harika daha çok puan veriyor file göre. Şafak ve
Harikada kaybetmemeye odaklanın. Ara ara duruyorum, kusura bakmayın. Öksürüyorum, tıksırıyorum. Mutluyorum. Muta basıyorum. O yüzden en çok onlarda puan kazanmaya çalışın. Yani kaybetmemeye çalışın. Düzgün takımlar yapın. Biz şu an üçüncü sıradayız. 2 ile kapıştığımız için bu KVK'yı kazanırsak direkt ikincilik garanti. Birinciyi bilemem çünkü 17 kimle kapışıyor bilmiyorum ama bizim torbanın en güçlüsü zaten bence 17. O yüzden esas rakip burada. Çok aktifler. Yani adamlar aşırı aktif bir krallık. Bakın 17'den 1. 11'i zaten görüyorsunuz. 2 tane. Yani ilk 5'te ittifakları var adamların. Bizden bile daha çok puan kasmışlar. 17'ye bakın. İkinci, altıncı, onuncu. Yani bu puanları yapmak kolay değil. Birçok krallıktan adamların üçüncü ittifakı diğer krallıkları tek başına geride bırakmış. Krallıkların en büyük ittifaklarını. 130'u mesela geride bırakmış. 17'ye dikkat etmek lazım ama tabii ki pazar günde zorlu bir savaş bizi bekliyor. 11'de boş değil. Gördüğünüz gibi aktif ittifakları çok fazla bakın. Bakın yani krallık dolu. Kişiselde de şu an 11'deki Cerberus. Türk olabilir bu arkadaşımız. O birinci götürüyor. 84 milyon gücü varmış. Allah bereket versin. Sonra 34'ten 2 kişi var. 17'den bir kişi. 11 yine bir kişi. Adamlar aşırı aktif gördüğünüz gibi. Yani 11-17 aşırı aktif. Hafta sonu zaten savaşı çekmeye çalışırım. Bir aksilik olmazsa, sağlık problemi olmazsa ki elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum durumları. Hafta sonu görüşmek üzere diyeyim sizlere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.